13. Sandalye. Yazan Burak Kahveci. Vermont'un kuzey ormanlarında çam ağaçlarının gölgeleri yıl boyunca sisle iç içe yaşardı. Bu puslu manzaranın tam ortasında gri taşlardan örülmüş gotik mimarisiyle zamana meydan okuyan bir yapı yükselirdi. Blackwood Sanatoryumu. 1894'te histerik kadınlara uygulanan tedavi yöntemleriyle ün yapmıştı. Lobotomiler, sualtı terapileri, elektroşoklar. Binanın taş duvarları bu çığlıkları unutmamıştı. Sadece susturmuştu. Zamanla restore edildi. İsmi değişti. Blackwood Ruh Sağlığı Kliniği. Ama geçmiş hep oradaydı. Ve Doktor Daniel Ruiz için bu geçmiş yalnızca bir meslek alanı değil, bir saplantıydı. 45 yaşında obsesif kompulsif bir düzen hastasıydı. Masasındaki kalemler belli bir açıyla dizilir, her hasta kaydı milimetrik olarak etiketlenirdi. Ama en çok tekrarlanan şey 3 soruydu. Her seans, her hasta, her defasında. Neden sustun? Susturulduğunu mu düşünüyorsun? Beni duyuyor musun? Bu sorular mesleki teknik değil, kişisel bir yükümlülüktü. Çünkü Doktor Ruiz geçmişinde bir sessizliği susturamadığını düşünüyordu. Belki birini, belki kendini. Gece nöbetleri ise Ruiz'in bilinmeyen yönünü ortaya çıkarırdı. Güvenlik odasında saatler geçirir, sabaha karşı kamera kayıtlarını manuel olarak silerdi. Bir sebebi vardı. Bazen boş koridorlarda 3 çift ayak sesi ilerliyor, hiçbir insan görünmeden Eleanor Rose'un odasının önünde duruyordu. Eleanor Rose, klinik kayıtlarında hasta 12 olarak geçiyordu. Dosyasında tek bir fotoğraf vardı. Sararmış, gözleri doğrudan kameraya bakmayan ama bir şey gördüğünü belli eden o boş bakış. 7 yıldır tek kelime etmeyen Eleanor, terk edilmiş bir kilisede bulunmuştu. Polis raporlarına göre içeride yalnızdı. Ama 12 boş sandalyeye bakarken sadece bir cümle kurmuştu. Hepsi doldu artık. Sandalyeler tam 12 taneydi. Aynı sayı Blackwood'un hasta kapasitesiydi. Eleanor geldiğinde klinik dolmuştu. İlk gecesi ilginçti. Güvenlik görevlileri Eleanor'un odasından 3 farklı ses duyduklarını bildirmişti. Sesler eş zamanlı ama farklı tonda cümleler fısıldıyordu. Kapısı kilitliydi. Ama içeride birileri daha var gibiydi. O günden sonra Eleanor sürekli aynı şeyi yapmaya başladı. Parmak uçlarıyla odasının duvarına sanki bir kapı varmış gibi hafifçe vuruyordu. Tık, tık, tık. Sanki bir ritüelin parçasıydı. Doktor Ruiz onun çizimlerine dikkat etmeye başladı. Duvarlara yazılan semboller matematiksel formlar oluşturuyordu. Sanki bir kapının koordinatları hesaplanıyordu. Bir geçit. Ve Ruiz bir şey fark etti. Kilisedeki 12 sandalye ile Blackwood'un hasta kapasitesi birebir örtüşüyordu. Eleanor geldiğinde sayı tamamlanmıştı. Ama o çizimlerde bir 13. noktada vardı. Dolu olmayan, gelecek bir sandalye. 3. haftada Eleanor ilk kez konuştu. O gün odasında hiçbir kamera çalışmadı. Tüm cihazlar aynı anda arızalandı. Ama Ruiz içerideydi. Ve şu cümleyi duydu. Yanlış soruları soruyorsun doktor. Bu ses Eleanor'unki değildi. 3 farklı ses tonunun birleşimiydi. Bir kadın, bir erkek ve çocuk sesi. Aynı anda aynı ağızdan çıkıyordu. O gece klinikte bir şeyler oldu. Koridordaki sandalyelerin tamamında sanki biri oturmuş gibi çöküntüler oluştu. Güvenlik görevlileri odalarda kimse olmadığını teyit etti. Ama ağırlık izleri hala oradaydı. Daniel arşiv odasına indi. Bir şeylerin anlamını çözmeye kararlıydı. Tozlu raflar arasında 1978 tarihli bir dosya buldu. Subject 13. Başarılı transfer. Dosyada bir fotoğraf vardı. Kendi yüzüydü. Ama Ruiz 1978'de doğmamıştı. Dosyanın kenarında bir not.
Süreç tamamlandı. Transfer başarılı. Anahtar Eleanor'un içinde. Reeves aynaya baktı ve bir anlığına kendi gözleri yerine Eleanor'un gözleriyle bakıyor olduğunu fark etti. Göz bebekleri aynıydı. Hatta bileğinde yıllardır taşıdığı Rolex saatin camında küçük bir çatlak vardı. Dosyadaki eski fotoğrafta da aynı saat aynı çatlakla görünüyordu. Zaman bir döngü müydü? Klinikte saatler durdu. Tık, tık, tık. Hepsi aynı anda sustu. Ve ardından koridordaki sandalyelere bir yenisi eklendi. Numara 13. O gece Reeves bir rüya gördü. Eleanor'un kilisede olduğu geceye tanıklık ediyordu. Ama bu kez o kilisede sadece 12 sandalye yoktu. 13. sandalye boştu. Ve Eleanor ona döndü, doğrudan gözlerinin içine baktı. Şimdi sıra sende. Uyandığında saat sabah 03.13'tü. Odasının duvarında bilinmeyen bir el tarafından kazınmış şu cümle vardı. Gülümsemeyi unutma Daniel. Blackwood'un giriş salonundaki bekleme koltukları 13 kişilikti artık. Eleanor'un odası boş ama duvarda hala tıkırtılar duyulur. Kimse içeride olmadığı halde. Ve Reeves artık kimseye soru sormuyor. Çünkü bir cevap aldı. Ve o cevap sonsuz sessizlikti. Bu tarz hikayelerin devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.